Merhabalar dostlar, Gez Dolaş Keşfet kanalıma hoş geldiniz. Adettendir, kanala destek için abone olmayı unutmayın lütfen. Drone görüntüleriyle başlıyoruz. Altınkum sahili ile ilgili bu benim ikinci videom aslında. Biraz sonra sağ üst köşede ilk video ile ilgili de linke ulaşabilirsiniz. İlk videoyu tam bir ay önce çektim. Tabii ki o zamanki koşullar çok daha farklıydı. Birincisi yasaklar devam ediyordu. Bu kadar kalabalık değildi. İkincisi akşam 18 sularında yoğun bir yağmur sonrası çekim yapmıştım. O zaman Altınkum sahili çok boştu. Daha rahat bir çekim oldu benim için. Ama şimdi görüyorsunuz tam sezondayız. Yasakların da esnediği dönemdeyiz. Ve inanılmaz bir kalabalık var. Şimdi ben aslında Altınoluk bölgesinde ikamet ediyorum ve misafirimiz var tabii ki ve misafire de belli yerleri göstermemiz icap ediyor. Ben de Altınkum bölgesini göstermek, aslında Altınkum plajını göstermek istedim. Çünkü bu bölgede hem Altınoluk hem Güre hem Edremit bölgesinde en iyi plaja sahip yerlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki denizi diye söylemiyorum ama plaj daha farklı. İmkan açısından birçok imkanın olduğu bir plaj burası. Şu anda kafeler bölgesini görüyoruz. Sol tarafta işte kum kısmına baktığımız zaman bir hayli şemsiyenin olduğunu, halkın genelde buraları tercih ettiğini gözlemlemekteyiz. Bunun sebebi sanırım kafelerin çok yakın oluşu da olabilir. Birazcık da acemilik olabilir. Ben de ilk gün bu acemiliği yaşadım. Videonun ilerleyen kısımlarında bununla ilgili sizi de bilgilendireceğim ve bir tiyoda bulunacağım. Yani siz de inşallah o hatayı benim gibi yapmazsınız. Çünkü birçok kişinin yaptığını gördüm. İnanılmaz kalabalık var şu anda gördüğünüz yerlerde. İleriye gittiğimiz zaman da daha ferah olacağını da göreceksiniz. İnsan sayısı biliyorsunuz ne kadar fazla olursa denizin temiz olma oranı da aynı oranda ters orantılı şekilde gidiyor. İnsan sayısı fazla olduğu zaman denizde biraz daha kirlilik olabiliyor. Şimdi denizden biraz bahsedersem, deniz biraz Marmara Denizi'ne benziyor açıkçası. Şöyle benziyor tabii ki. İlk başta bir derinleşiyor, ardından tekrar sığlaşıyor. Benim boyum 1.80 bu arada. Benim boyunu geçtiği yerlerle başlıyor ilerleyen kısımlarda. Sonra tekrar karın seviyesine iniyor. Bu arada gördüğünüz güvenlik şeridi de aslında boyu geçen kısım değil, boyu geçen kısmı simgeliyor aslında. Onun altından geçip bir 10-15 metre daha yürüyebiliyorsunuz. Sonrasında da boy artık olmaya başlıyor. Şu anda da gördüğünüz üzere sol tarafa baktığınız üzere de insan sayısı bir hayli azaldı. Ama buradaki denizin de güzelliği daha da artmış durumda. Şimdilik susayım. Videoya devam ediyor drone görüntüsü. Sonrasında bu plajda yürümeye devam ederek gözlemlerimi, kafelerdeki fiyatları ve işte benim yaptığım hatayı da sizlere anlatacağım. Umarım siz de bu kısımları izlersiniz ve o hatayı yapmazsınız diyelim. İyi seyirler.
Evet, yürüyüşümüze dere tarafından başlayarak ileri doğru gidiyoruz. Plajı, denizi sağ tarafımıza alarak. Bu tarafta dere tarafında daha çok ufak tefek yemek yerleri, çay bahçelerinden ziyade yemek yerleri var. Gözüme çarpan bir yer oldu. Tabii hepsini detaylı inceleme fırsatım yok, haliyle yürüyorum ama fiyatlar hepimizi ilgilendiriyor malum. Türkiye'nin durumu da ortada. Sucuk ekmeğin 15 TL olduğunu gördüm. Yanında da sanırım bir ayran ikramı da var. Bu şekilde gidiyor. Sağ tarafı da gözlemliyorsunuzdur şu anda, zaten ekranda olabildiğince gözüküyordur. Burada da insan kalabalığı çok fazlasıyla var. Kafeler bölgesi daha kalabalık. Bu videoyu çekerken, drone görüntüleri çekerken soldaki çay bahçelerinden birisine oturdum. Oradaki fiyatları da size söyleyeyim. Şöyle başlıyorum ben her zaman. Benim için referans noktası hep çay oluyor. Direkt çay ücretiniz nedir diye başlıyorum. Çay ücreti 2,5 ile 3,5 arasında değişiyor. Benim oturduğum kafede 3 liraydı. Soda 4,5 liraydı, sade soda. Meyveli sodalar 7,5 lira. Tabi işte farklı şeyler de var yöresel. Şimdi aklıma da gelmiyor açıkçası. 10 lira 12 lira arasında değişiyor. Aslında sahil yerlerinde, plajlarda olabilecek olası fiyatlar da bu şekilde. Dondurma aldım. Şimdi biraz sonra videoda göreceksiniz. Benim takımdan bir oyuncuyla yola devam ediyorum. Benim 3 tane çocuğum var. Bir tanesi biraz bana daha düşkün. Bir yerlere gittiğim zaman hep peşimde dolanır. Dondurmayı da her çocuk gibi çok sever. Biz de tabii ki dondurma fiyatlarını araştırıyoruz ister istemez. Bir yerlere gittiğimiz zaman nedir, kendimizi nasıl koruruz? 3 tane çocuk olduğu için doğal olarak ekonomiye de dikkat etmeye çalışıyoruz. Altınoluk'ta dondurma fiyatları standart gibi. En düşüğü 4 lira bir top fiyatı. Burada ben 3,5 lirayı da buldum. 4 lirayı da elbette var. Bu arada sonradan dublaj yapıyorum veya işte sonradan editliyorum sesi. Bunun sebebi de benim çocuğum şu anda sürekli benden bir şey istiyor. Ve bilmiyorum görüyor musunuz ağız hareketlerinden, sürekli yani her çocukta olduğu gibi diyorum her zaman, sürekli bir talep durumları söz konusu. Biz bu şekilde yola devam edelim. Şimdi bu bölgelerde işte mısırcılar, Roma dondurması görüyorsunuz sol tarafta. Sağ tarafta yine sosyal mesafenin çok olmadığını değil, olamadığını da gözlemleyebiliyorsunuz. Çünkü çok kalabalık. Bunun en büyük sebebi şu. Şimdi oraya gelelim. Ben de buradaydım ilk gün. Sonra tabii ki bu yürüyüşü yaptıktan sonra büyük bir hata yaptığımı fark ettim. Altınoluk'tan gelirken Google'a Altınkum sahili yazınca Luna Park'ın oradaki yeri tarif ediyor. Büyük bir ihtimalle birçok insan da aynı şeyle Google'la geliyorlar. Google haritalarla birlikte buraya yanaşıyor. Ve zaten park yeri bulma konusunda da sıkıntı var. Ücretsiz bir park yeri burası. Giriyorsunuz içeri, bulmaya çalışıyorsunuz. Birçok insan da buraya geliyor. Geldiği gibi de hemen ellerinde herkesin işte şemsiyesi, sandalyesi, kamp sandalyeleri, çantası ıvır zıvır varken olabildiğince ilk boşluk yere oturuyor. Biz de tabii ki böyle yaptık. Ancak ileri doğru gittikçe, ki şimdi göreceksiniz, drone'da da gördünüz, belediyenin geçen sene yaptığı, daha doğrusu düzenlediği bir bölgeyle karşılaşıyoruz. Burası bence hakikaten bu bölgeye çok fazla değer katan önemli bir girişim olmuş. Çünkü hem yürüme yolları hem de şimdi drone görüntülerindeki biraz denizin daha güzel gözükmesi için biraz renkleriyle oynadığım için çimlerin rengi yukarıdan bakıldığı zaman solmuş gibi gözükse de aslında öyle de değil. Çimlere de olabildiğince bakım yapıldığını gördüm ben orada görevliler tarafından. Konuştum da hatta. İnanılmaz bir görüntü. Yani büyük otellerin plajları gibi. Yani sol tarafta insanlar oturuyor, görüyorsunuz gölgelerde, çimlerde bakımlı. Sağ tarafta çok daha rahat bir şekilde oturabileceğiniz bölümler var. Hadi orayı da geçtim. İlerleyen kısımlarda yani ortalama 50 metrede bir tuvaletler var. Peki bu tuvaletleri kim bakıyor? Tabii ki belediye görevlileri bakıyor ve sürekli de temizliyorlar. Yani sonrasında ikinci günde de şöyle bir tecrübe yaşadım ben. Tabii eşimin tecrübesi, eşimden duydum elbette.
Kadın tuvaletlerinin çok daha hijyenik, erkek tuvaletine girmek zorunda kaldı bizim ufaklık için. Biraz daha böyle bakımsız olduğunu söyledi. O da biraz tabii ki insan faktörü, olabildiğince temizliyorlar. Yani hiç koku kesinlikle yok. Tuvalet kokusu yok. Bu arada burası Mavi Bayrak plajı. Kafelere de şu şekilde izin vermişler bu bölgede. Şimdi en büyük endişe hepimizde öyle, bende de öyle. Şezlong şemsiye işgaliyesi. Yani bir büfe bir yere girdiği zaman bütün bir sanki plajı, kumsalı kendi yeriymiş gibi parselleyip her tarafa şezlong ve şemsiyelerini dikiyor ve bizim gibi işte halktan gelen birisinin bir yere oturmasını engelliyor yasal olmayan bir şekilde. Burada buna izin vermemiş belediye. Ya sanırım 50 metrede veya 100 metrede bir bu tesisler var. Yani çünkü bazı insanlar doğal olarak mahremiyet de istiyor. Yani şezlongda buna da ihtiyaç var. Halkın gidebileceği yerlere de ihtiyaç var. Bu bakımdan da denge çok iyi sağlanmış durumda. Soyunma kabinleri var belirli aralıklarla yine. Onu da görüyorsunuz. Duşlar da tabii ki elbette var. Bakın şimdi sol taraftaki tuvaletleri görüyorsunuz. Aynı zamanda çocuk oyun parkı da var. Şunu da söyleyeyim. Peki buraya arabayla nasıl gideceksiniz? Normalde Google'ın tarif ettiği yere girmeyin. Yani Google'a Altınkum plajı yazdığınız zaman sizi bir yerden sağa döndürecek. Oraya girmeyin. Yaklaşık bir 50-100 metre daha gidin. Ücretli bir park yeri var. Aslında burası kamp yeri. Şurada sol tarafta yine görüyorsunuz böyle ufak tefek evler var. Onun arkasında da işte kamp bölgesi var. Oranın kendi parkı var. Ücreti 10 TL. Fazla da değil. Ama yine size fazla geliyorsa bu yolun sonuna kadar da gidebilirsiniz. Yine drone'la görmüşsünüzdür orayı da. Oraya da ücretsiz girilebiliyor. Biz ne yaptık? Ben ikinci gün buraya geldim. 10 lirayı verdim ve şu anda gördüğünüz yere girmiş oldum. Gördüğünüz gibi çok rahat. Evet, videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kanalımda Altınoluk ve Akçay bölgesiyle ilgili birçok içerik mevcut. Bu tarz yerlere yani Altınoluk veya Akçay bölgesine gelirseniz, gelmeyi düşünüyorsanız merak ettiğiniz birçok şeyi aslında ben de sizler gibi merak ettim ve bunlarla ilgili içerikler oluşturmaya çalışıyorum. İşte plajlar nereleri, yakında işte otel fiyatları, ne bileyim pansiyon fiyatları, nerede yemek yenir, işte kordon nasıl gibi birçok şimdilik içerik mevcut. İlerleyen günlerde de bunlarla ilgili içerikler gelecek. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve beğen tuşuna da basmışsınızdır tabii ki beğenmişseniz. Kanalıma da abone olursanız destek için çok minnettar kalırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.